Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yeni bir dönem başladı. Koronavirüsle ilgili olarak artık herkes neredeyse aşı olmak zorunda. Evet, zorunluluk yok deniliyor ama gelinen noktada görüyoruz ki alınan kararlar, uygulama yöntemleri Almanya'da aşının zorunlu bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bakın bununla ilgili hemen bir haberi sizlerle paylaşacağım. Almanya'da uzun süredir tartışılan işverenlerin çalışanlarına yönelik aşı sorgulaması konusunda hükümet ortakları anlaştı. Yaşlılar yurdu, yaşlı bakımı ve çocuk yuvaları gibi hassas iş yerlerinde çalışanların aşı yaptırıp yaptırmadıkları sorgulanabilecek. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetin konuyla ilgili düzenleme yapacağını söyledi. Spiegel dergisine konuşan Spahn, hastanelerin uzun yıllardır hastalarla temas kuracak pozisyondaki çalışanlarının enfeksiyon hastalığını sorguladığını ve bunun yaygınlaştırılacağını kaydetti. Bakan, yaşlılar yurdundaki bir bakıcı aşılanmadığı için annesini koronadan kaybetmiş bir kişiye bu durumu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz dedi. Okul ve yuvalarda çocuklara yönelik karantina kuralını ise esnetmekten yana olduğunu belirten Spahn, maske takılan bir sınıfta enfekte olan öğrenci tespit edilmesi durumunda tüm sınıf yerine sadece onunla temas kuran ve yakında oturan öğrencilerin karantinaya girmesi gerektiğini ifade etti. Okullarda PCR testi uygulamasından yana olduğunu belirten Spahn, en uygun yöntemin ise Loli testi olduğunu söyledi. Yani bu lollipop gibi çocukların kendilerinin ağzına koydukları testlerden bahsediyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 7 günlük insidans 80.2'ye yükseldi. Yani Almanya'da koronavirüs vakası sayısı yükselmeye devam ediyor. En yüksek insidans Kuzey Ren-Vesfalya'da gözetlenirken bu eyaletle birlikte Bremen ve Hessen'de insidans ortalaması 100'ün üzerinde oldu. İnsidansın en düşük olduğu eyalet Saksonya, yine Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 24 saatte 15.000 civarında yeni vaka tespiti yapıldı. Yine değerli izleyicilerimiz, Almanya'da günlük hayatını kaybeden insanların sayısı da artmaya devam ediyor. 15-20 civarında şu an ama önümüzdeki günlerde hayatını kaybeden insanların sayısının ve koronavirüse yakalanan insanların sayısının artması bekleniyor. Ben bu ekrandan defalarca anlattım. Daha önce de söyledim. Önümüzdeki aylarda doğal olarak vaka sayısı artacak dedim. Ama bu haberde bakın önemli olan nokta şu. İnsanların sağlıklarıyla ilgili bir durum var. İnsanlar sağlıklarıyla ilgili olarak kararı kendileri verebilir. Bakın Almanya'da gelinen nokta şu. Kısaca ve basitçe anlatacağım. Diyorlar ki aşı olacaksınız. Aşı olmazsanız sizi alışveriş merkezine sokmam, tiyatroya sokmam, konsere sokmam ya da kamu hizmetlerinden mahrum kalırsın diyor. Aşı olduğuna dair belgeyi ya da koronavirüsü atlattığına dair belgeyi bana göstermek zorundasın diyor. Şimdi insanın aklına da ister istemez Almanya ile ilgili şöyle bir soru geliyor. Şimdi ben bir yere gittim. Ben kendimle ilgili sağlık verilerini bir başka kişiye göstermem ne kadar doğru? Bu ne kadar hukuki? Ve Alman anayasasında bununla ilgili evet kardeşim sen sağlıkla ilgili bilgilerini diğer kişilerle, üçüncü kişilerle paylaşacaksın diye bir madde mi var? Görüyoruz. Berlin başta olmak üzere Almanya'nın pek çok noktasında bu koronavirüsle ilgili olarak insanlar protestolar yapıyorlar. Sokaklara çıkıyorlar. Sloganlar atıyorlar. Polisle çatışıyorlar. Pek çok noktada bu tür olaylar meydana geliyor. Şimdi bu kadar insan şunu söylüyor. Diyor ki sen benim sağlığımla ilgili karar alamazsın diyor. Bu salgınla ilgili alınan tedbirleri de protesto ediyorlar. Şimdi demokrasi, insan hakları gibi kavramlar bu sokaklara dökülen insanlar için geçerli değil mi diye ister istemez sormak zorundayız. Bu insanların bir talebi var.
Ya bunları görmezlikten geleceksiniz ki şu anda Almanya'da bu sokaklara dökülen insanları görmezlikten geliyor. Ya da diyeceksiniz ki sizin söyledikleriniz mantıklı. Evet, biz sizin söylediklerinize hak veriyoruz. Şunları yapabiliriz diyeceksiniz. Ama ben Almanya'da şunu görüyorum. Sokaklara yüz binlerce kişi çıkıyor arkadaşlar. Özellikle hafta sonları Berlin başta olmak üzere. Şimdi bu insanları duymayan, görmeyen bir hükümet anlayışı olamaz. Bunu söylerken bakın ben bilim insanı falan değilim. Ben kimseye ne aşı olun derim ne de olmayın derim. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bu herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Ben burada uygulananları anlatıyorum. Devletin politikasını anlatıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu koronavirüsün bir de ekonomik boyutu var. Profesör Doktor Uğur Şahin şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ortağımız Pfizer'la beraber biz yıl sonuna kadar 1 milyar adet koronavirüs aşısı üretmiş olacağız dedi. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamlar artarak devam edecek. Dünyanın farklı noktalarında aşı üretim fabrikaları kuracağız dedi. Şimdi bakın bunun anlamı şu. Biz hayatımızdan koronavirüsü, aşıyı, testleri daha uzun bir süre daha çıkartamayacağız. Şimdi bu insanlar üretiyor da kime üretiyor? İnsanlara üretiyor işte aşı olsunlar diye. Yani üretip çöpe atacak halleri yok. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri BioNTech aşısını tekini 19 Euro'dan satın alıyor. Milyarlarca üretilecek. Tabii herkes ister istemez izleyicimiz şunu soruyor. Bu işten biz ne zaman kurtulacağız? Şimdi ben üretilen planlamalar vesairelere baktığım zaman bu işten biz öyle kısa sürede falan kurtulmayacağız. Ne olacak bu aşılar? Ya bu aşıları üretirken insanlar hastalığın daha ne kadar süreceğini öngörerek, tahmin ederek üretiyorlar. Yani yarın bitecek olan bir hastalık için milyarlarca aşı üretecek halleri yok. Sizden benden daha iyi biliyorlar şu anda dünyanın gidişatını. İşte kış aylarına doğru giriyoruz. Vaka sayıları Avrupa'nın her noktasında, dünyanın her noktasında artmaya başladı. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak diye soruyor vatandaş. Ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki işin ekonomik boyutu bittiği zaman bu virüs de bitecek. Aşılar bitecek mi? Bitmeyecek. Neden? Şimdi ne diyorlar? 2 doz yetmez. 6 ayın sonunda vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. 3. dozun yapılması gerekiyor diyorlar değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 devam. 6 ayda bir bu aşılar insanlara vurulacak. Yani görünen bu. Bunu ben söylemiyorum. Üretilen aşılar ortada. Açıklamalar ortada. Bilim insanlarının bizzat aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahin'in açıklaması var. Diyor ki 6 ayın sonunda antikor üretme oranı vücutta düşüyor. O nedenle aşının tekrarlanmasında fayda var diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili karar alındı. 3. dozlar yapılıyor. Çocuklar için karar alındı. Aşılar çocuklara da yapılıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında 12 yaşın üzerindeki çocuklar için karar alındı. Çocuklara da yapılıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu aşı olup olmama mevzusunu anlatmıyorum ben. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bunu bilemem. Bunu herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ben doktor değilim. Doktorunuzla görüşerek ya da bu olayla ilgili kendiniz karar vererek adım atmanız lazım ya da atmamanız lazım. Bunu ben bilemem. Ben işin perde arkasındaki olayları anlatıyorum. İşin ekonomik boyutunu anlatıyorum. Şimdi baktığımızda bundan 1 yıl önce bu yapılan açıklamalarla kıyasladığımda şimdiki açıklamaları insanlardan bir şeyler saklandı.
Üçüncü dozdan hiç bahsettiler mi bundan bir yıl önce, bu aşılar çıkmadan önce? Hatta öyle şeyler vardı ki tek doz yeterli diyenler vardı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, parası olan bastırıyor, aşıyı alıyor. Peki parası olmayan fakir ülkeler ne yapacak? Almanya şimdi 100 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı. 100 milyon doz. 50 milyon kişiye aşı yapılacak demektir. Peki dünyanın şu anda en az 2 milyarı aşıya ulaşabilmiş değil. 2 milyar insandan bahsediyoruz. Afrika kıtasını düşünün. Adamlar yemeğe ekmek bulamıyor, aşıyla hiç uğraşamayız diyorlar. 19 euroya satılıyor tek bir doz. 19 euro. Nasıl alacak? Millet karnını doyuramıyor. Su yok, ekmek yok, aş yok, hiçbir şey yok. Neden bunu anlattım? Diyorlar ya doktorlar, herkesin dünyada, yeryüzünde aşı olması gerekiyor. Afrika ülkelerinden örnekle gidelim. Bu insanlar aşı olmayacak ki. O zaman doktorların yapmış olduğu açıklamaya göre bu virüs de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü Afrika kıtasında aşı yapılmayacak. Virüs de bitmeyecek. Habire dolaştıracaklar o zaman, yayacaklar. Bakın gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerin Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin şöyle bir sıkıntısı var. Bu ülkeler dünyanın her noktasından göç alıyorlar. Özellikle fakir ülkelerden çok göç alıyorlar. İnsanlar çalışmaya geliyorlar. Hal böyle olunca bu insanlar da virüsü getiriyorlar. Şimdi düşün, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, dünyanın her yerinden göçmen var. Bunlar yaz dönemi memleketlerine gittiler, döndüler. Şu anda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Daha artacak, iyi günler bunlar. Şimdi baktığımızda o zaman şunu söylememiz gerekiyor. Mezara girene kadar, ölene kadar virüs bizimle beraber yaşayacak. Mezara kadar bu aşılar da herkese yapılmaya çalışılacak. Zaten bakın çok sıkı tedbirler almaya başladılar. Yani evden açıkçası çıkmanızı istemiyorlar. Diyorlar ki ya aşı olacaksın ya da evde kendi kendine karantina halinde bekleyeceksin. Söylenen bu. Ben bunu anlıyorum. Şimdi bir vatandaş aşı olmamış, gidecek bir yerden işte bir şey alacak, alışveriş yapacak ya da bir hizmet alacak. Aşın var mı? Göster. Yok. O zaman biz sana hizmet veremeyiz. Şimdi hani zorunlu değildi? Hani aşı olmayan insanların hayatlarını kısıtlamayacaktınız? Bu ne şimdi yani? Giremezsin, gelemezsin. Ya insanlar bakın izin dönemi geldi, geçti. İnsanlar Türkiye'den dönüyor artık Avrupa'ya. İnsanların kafası karma karışıktı. PCR testi var mı? Yok bilmem ne testi var mı? Yok bilmem giriş evrakını yaptın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Ya insanları gerçekten psikolojik olarak da çok yıprattılar. Siyasetçilere bakıyoruz. Her gün yeni bir açıklama yapıyorlar. Yazboz tahtasına çevirdiler insanların psikolojisini. İnsanların gerçekten psikolojilerini bozdular. İşin ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Koronavirüs döneminde dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar yükseldi. Çarşıda, pazarda, orada, burada. Ama açıklanan enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Çok komik. Almanya'da enflasyon %3.4 olarak geride kalan ay için, Ağustos için açıklandı. %3.4. Şimdi devletin kafasına göre bir enflasyon durumu var. Niye diyeceksiniz? Bakın. Ülkenin %65 belki de %75'i dar gelirli, orta gelirli. Orta ve dar gelirli. Orta ve dar gelirli olan insanlar almış oldukları paralarla, maaşlarla ne yaparlar? 1. Kirasını öder. 2. Evinin faturalarını öder. 3. Kalan parayla da evinin
mutfak ihtiyacını giderir. Çoluk çocuğunun ufak tefek ihtiyaçlarını giderir. Yani işçi olanlar beni daha iyi anlıyor. Şimdi bu insanlar almış oldukları bu parayla markete, çarşıya, pazara gittiğinde %3,4 oranında bir enflasyon mu var son bir yılda? Yoksa en az %20 mi var? Lütfen bu konuyla ilgili Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Belçika, Avusturya gibi, İngiltere gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini videonun altına yazmasını rica ediyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, dar gelirlerin enflasyonu hesaplanırken çarşıdaki, pazardaki fiyatlar göz önüne alınır. Ama onlar kendi kafalarına göre bir enflasyon sepeti yapıyorlar. Dar gelirli vatandaşın hiçbir zaman satın almayacağı ürünleri getiriyorlar. Bu enflasyon paketinin içerisine koyuyorlar. Diyorlar ki 3,4. Ya kardeşim, sadece gıda ürünlerinde son bir yıl içerisinde Almanya'da en az %20 zam var. Hanım izleyiciler ya da market alışverişine giden insanlar, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Yani arkadaşlar, totale baktığımızda şöyle bir tablo var. Koronavirüs insanların hayatlarını gerçekten olumsuz yönde etkiledi. Ama her ne hikmetse devletleri yöneten kişiler, devlet başkanları, bakanlardı vesaireydi. Bunlar ısrarla vatandaşın içerisine düşmüş olduğu bu acziyeti, bu zor durumu görmek istemiyorlar. Şimdi evet, sosyal yardımlar yapıldı mı? Esnafa yapıldı Almanya'da. Evet, yapıldı. Cirosunun, geçen yılki cirosunun %70'i oranında bir para verildi. Peki ev hanımına, işçiye, emekliye siz koronavirüs döneminde ne kadarlık yardım yaptınız? Ben söyleyeyim, 0. 0 euro. Yok. Tamam, esnaf için sorun yok. 9.000 aldı, 10.000 aldı vesaire aldı, tamam. Şimdi arkadaşlar, Almanya'dan bahsediyoruz. Bakın, gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomisini ben size anlatmıyorum. Zaten Türkiye ekonomisiyle Almanya ekonomisini karşılaştırmak doğru değil. Saçma olur. Alakasız. Biri armut, biri elma yani. Olmaz. Almanya gibi dünyanın en büyük süper gücü ekonomisi kendi vatandaşına bu zor dönemde, koronavirüs döneminde 3 kuruşu maalesef layık görmedi. Vermedi mi? Verdi ama yetersiz. Biz şunu söyledik. Dedik ki bakın, ben bu koronavirüs başlamış oldu. Mart 2020 tarihinden, bu kapanmaların başlamış olduğu Mart 2020 tarihinden beri şunu söylüyorum. Diyorum ki ilk zamanlar şunu söyledim. İnsanlar eve kapanacak. İnsanlar ekonomik olarak zor bir duruma düşecek. Bunlar belliydi. Tamam. Peki bu insanlar ne yiyecek, ne içecekler? Biz bu insanlara daha fazla katkı vermeliyiz. Çocuğu olan ailelere, aile başına şunu söyledik biz. Özellikle 2020'nin sonlarına doğru şunu söyledik. Dedik ki yıl sonuna kadar çocuğu olan her aileye hiç olmazsa 500 euro çocuk parası artı olarak verilsin dedik. Şimdi birileri şunu söylüyor. Diyor ki atma, 500 euroyu nereden getireceksin? Kardeşim, 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir olayda vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Almanya gibi bir devlet için aile başına, bakın aile başına, kişi başı demiyorum, aile başı 500 euro çocuk parası çok mu? 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir üzücü durumda, insanların psikolojilerinin bozulduğu bir dönemde bu para verilmeyecek de 4. Dünya Savaşı, 5. Dünya Savaşı çıktığında mı verilecek? Ne zaman verilecek? Herhalde 3. Dünya Savaşı çıktığında verilecek. Merkel gidiyor. Emekli oluyor. Peki. Yerine gelecek olan
Lakşit geldi. Ne yapacak? Verecek mi para? Hayır, vermeyecek. Almanya'da hiçbir devlet başkanı, hiçbir şansölye, başbakan hiçbir şekilde bu sistemi bozamaz. Onun için yeni hükümette, yeni başbakanda Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın çok bir umudu falan olmasın. Olay belli. Şimdi bu Lakşit seçimleri alabilmek için Türklere böyle gülücükler atıyor. Türkiye ile ilgili böyle polyanacılık yapıyor falan. Politikaları değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Bunlar bizim vatan Türklerden, Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türklerden oyu almanın peşindeler. Oyu alacaklar. Sonra diyecekler ki sen sağ ben selamet, Allah'a emanet ol diyecekler. Hadi eyvallah biz bildiğimizi okuyacağız. Biz bildiğimizi okuyacağız diyecekler. Seçimler var. Hiçbir şey değişmeyecek. 26 Eylül'den sonra göreceğiz bakalım Almanya'da neler olacak. Hiçbir şey olmayacak. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef tablo bu. Vatandaş kimsenin umrunda falan değil. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ülkede olursanız olun, koronavirüs döneminde halk büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Parası olan daha çok para kazandı. Ama parası olmayan dar gelirli, orta gelirli insanlar hala sıkıntı içerisinde. Hala. Tüketim arttı, paralar aynı. Hani ben size desem ki ya Afrika ülkesi insanlara para versin vatandaşı. Nasıl verecek? Yok. Ben var olanı anlatıyorum. Almanya'yı anlatıyorum. İsviçre'yi anlatıyorum. Fransa'yı anlatıyorum. Belçika'yı, Avusturya'yı, İngiltere'yi anlatıyorum. Hani olmayan bir şey anlatmak da saçma. Var bunlar. Dünyanın en zenginleri. Var. Niye vermiyorsunuz? Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu konuyu biz sabaha kadar konuşsak bitmez. Olay belli. İktidara gelen kasanın anahtarını cebine koyuyor ve bir daha da çıkarmıyor. Kendisi ya da partisi ya da başkalarıyla ilgili bir şey varsa anahtarı çıkartıyorlar. Tamam diyorlar, parayı verelim. Kısacık bir örnek. Almanya'da sel oldu. Değil mi? Geçtiğimiz aylarda. Almanya gibi bir süper güç hala vatandaşına doğru düzgün yardım yapamadı. Haftalar geçti. 7 hafta oldu neredeyse. Elektrikler tamamen o bölgelerde doğru düzgün çalışmıyor. Kanalizasyonlar patlak. 7 hafta vatandaşın evinde hiçbir şey yok. Darmaduman olmuş. Evini kendi imkanlarıyla temizliyor. Hani kardeşim? Şimdi Merkel açıklama yaptı. Biz dedi hasar görenlerin %70'ini tazmin edeceğiz dedi. %30'da sigortadan alabilirler dedi. Hani kardeşim ne zaman? 7 haftadır. Belli değil mi hasar görenler? Yani arkadaşlar gerçekten söyleyecek çok söz var ama hani bir laf var ya, yerim dar yani. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen siz de bu videonun altına yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Bu arada değerli izleyicilerimiz, sizden ricamız şu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka like yapın, beğenin. Rica ediyoruz sizlerden. Eğer hala abone olmadıysanız mutlak surette Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Bu arada güzel bir haber vereyim. Bizim için de sizler için de. Şu an yurt dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu haber kanalı Emekli TV arkadaşlar. Ben bize katkı sunan tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Dünyanın neresi olursa olsun, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Avrupa'nın her noktası, Afrika, Güney Afrika, Arap coğrafyası, Suudi Arabistan'dan Katar'a kadar dünyanın her noktasında nerede Türkçe konuşan varsa bizi izliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu haber kanalı, YouTube kanalı Emekli TV. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüs malum olduğu üzere Avrupa'nın, dünyanın her noktasında ekonomiyi ciddi anlamda etkilemeye devam ediyor. Almanya ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Güzel bir haber. Almanya'da koronavirüs kısa süreli çalışanların sayısı Ağustos'ta salgının başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyon kişinin altına düştü. Yani değerli izleyicilerimiz, yavaş yavaş
Ekonominin çarkları hızlanıyor. İnsanlar normal çalışma programlarına, tam gün çalışma programlarına geçiyorlar. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ağustos ayına ilişkin 9.000 şirketle yapılan Almanya kısa çalışma iş anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da 1.06 milyon olan kısa çalışma sayısı Ağustos'ta 688 bine düştü. Böylece Covid-19 salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı Ağustos'ta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşmüş oldu. Temmuz'da %3.2 olan kısa süreli çalışarak sosyal sigorta primine tabi tüm çalışanların payı ise Ağustos'ta %2'ye düştü. Bu anketi yapan uzmanlardan Stefan Saur konuya ilişkin değerlendirmesinde Ağustos ayında ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kısa süreli çalışmada düşüş yaşandı. Covid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk kez kısa süreli çalışan insan sayısı 1 milyonun altına düştü dedi. Konaklama sektöründe kısa süreli çalışma oranının Temmuz'da %17.1 olduğunu, bu oranın Ağustos'ta %10.1'e düştüğünü belirten yetkili, sektörde 107 bin kişinin kısa süreli çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Almanya'da Covid-19'un ilk dalgasının yaşandığı Mayıs 2020'de 5.7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı. Değerli izleyicilerimiz, şunu söylememizde bir fayda var. Ekonomiler, hem devletlerin ekonomileri hem insanların, vatandaşların ekonomileri en az 3 yıl sonra 2019'un seviyesine gelebilecek. En az 3 yıl. İyimser rakamla söylüyorum. Bu gelişmiş ülkeler için geçerli. Çünkü bu işletmelerin, bu iş yerlerinin eski performansına, eski gücüne kavuşabilmesi ciddi bir zaman gerekiyor. Bakın, Almanya otomotiv sanayi alanında dünyada 3. ülke. 1. Amerika Birleşik Devletleri, 2. Çin, 3. Almanya. Otomotiv sektörü Almanya'nın bel kemiği. Hala fabrikalarda tam kapasite çalışılamıyor. Parça eksikliği var. Son zamanlarda özellikle bazı çiplerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hatta bazı firmaların üretimlerini %10'lara, %20'lere düşürdüğü yönünde de haberler alıyoruz. Talep olmasına rağmen, insanlar araba almak istemesine rağmen. Maalesef vatandaşın bütçesi de bu içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde çok büyük yara aldı. İnsanlar daha fazla tüketti, daha fazla fatura ödemek zorunda kaldı. Her şeyin fiyatı %20, %30 arttı. Yani Almanya'dan örnek vermek gerekirse ucuz market olarak bilinen bir Aldi'yi bile şu anda ucuz market olarak tarif edemiyoruz. Ucuzluk diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Bak, ucuzluk yok. Bitti. Fiyatlar özellikle gıda ürünlerinde son bir yıl içerisinde en az %20 arttı. En az. Tekstil deseniz yine aynı. Yani sözünüzü şu arkadaşlar. Hem devletlerin ekonomileri hem de insanların ekonomileri sarsılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bazı fırsatçılar da dünyanın her noktasında olduğu gibi Almanya'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de de çıktı. Koronadan dolayı fiyatlar yükseldi diye bir moda var şu anda. Adam bahçede maydanoz ekiyor. Maydanozu bile utanmasa diyecek ki yurt dışından geliyor. Fiyatlar bunun da arttı. Nitekim fiyatlar onların da arttı da. Yani böyle fırsatçılar doğdu. İnsanların maaşları aynı, gelirleri aynı ama baktığımızda bu tür fırsatçılar var. Şimdi ALD Lüks dedik. Bakın, Türkiye'den BİM, A101, Şok. Türkiye'nin en ucuz marketleri olarak bilinirdi. Bunlar birer kartel oluşturmuş vaziyetteler. Yani bir ürünün fiyatını istedikleri gibi belirliyorlar. Niye? Her birinin binlerce şubesi var. Fiyat bu diyorlar. İster alın, ister almayın. Şimdi onlara baktığımızda bunlar içerisinde en popüleri BİM. BİM'e bile baktığımızda vatandaş artık BİM'in kapısına girmeye korkuyor. Yani Almanya'da Aldi neyse BİM de o Türkiye'de. Ama fiyatlar sol şeritten gitmeye devam ediyor. Uçuyor. Ama maaşlar aynı,
Ekonomik durumlar önümüzdeki dönemlerde daha da aşağıya doğru gidecek. Bu bir sefer net. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız yine Türkiye'ye göre tabii ki daha çok şanslı. Almış oldukları sosyal yardımlar, paralarının değeri, paranın satın alma gücü çok yüksek. Şimdi izin dönemlerinin çoğunu vatandaşımız tamamladı. Avrupa'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, diğer ülkelere geldiler. Türkiye'ye gittiklerinde Euro 10 lira olduğu için paralarının satın alma değeri tabii ki yüksek. Ama bakın vatandaş şunu söylüyor, gurbetçi. Kardeşim diyor, ne olmuş Euro 10 lira ama buradaki fiyatlar da 10 katı artmış diyor. Eskiden 100 liraya belki 4 kişi yemek yerken şimdi 300 lira olmuş. Yani Türkiye'de de Euro artıyor ama fiyatlar da yerinde durmuyor. Her şeyin fiyatı uçmuş vaziyette. Emlak fiyatları uçmuş vaziyette. Kira fiyatları uçmuş vaziyette. Araba fiyatları zaten sol şeritten gidiyor 300 ile gidiyor. Yani radara 300 ile giriyor araba fiyatları. Almış başını gidiyor. Avrupa'ya göre kıyaslama yapmıyorum. Sakın hani yanlış anlamayın ama ben vatandaş boyutundan bakıyorum. Türkiye'den de bizi izliyorlar. Ama baktığımızda bu koronavirüs gerçekten insanların hayatını mahvetti. Cebinde parası olana sorun yok. Onda problem yok. Daha çok para kazandılar. Kazansınlar. Onda bir sorun yok. Yani dünyanın düzeni bu. Birileri kazanacak, birileri az kazanacak, birileri daha lüks yaşayacak, birileri normal yaşayacak. Bunda bir problem yok. Ama baktığımızda dar gelirli insanların gerçekten ekonomik olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde büyük sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz. Özellikle ana vatanımız Türkiye'de Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten dar gelirli vatandaşımızın durumu çok zor. Ev fiyatları, kiralar, aklınıza ne gelirse her şey almış başını gidiyor. Fırsatçı çok. Şimdi pek çoğunuz tatile gittiniz Türkiye'ye değil mi? Otel fiyatları ne durumda? Bu turizm noktalarında bir yemek yediğinizde geçen sene ya da ondan önceki seneye göre kıyasladığımızda ne durumda? 4 kişilik bir aile geçen yıl ya da ondan önceki yıl haftalık en fazla harcayacağı para otel ve işte konaklama vesaire günlük diyelim ki 1000 liradan 7000 lira yapar. Şimdi gidin bu sezonda o en az 17 bin lira. En az 17 bin lira. Yani turizm dediler. Ne olur gelin paranızı bir yere götürmeyin dediler. Böyle sürpriz yaptılar. Ben de defalarca söyledim. Aman Yunanistan'a gitmeyin, aman oraya gitmeyin, aman buraya gitmeyin. Vallahi söylediğime pişman oldum. Niye? Ya burada hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst yapanlara bir sözüm yok ama pek çoğu böyle bir fırsatçılık, böyle bir ahlaksızlık ben görmedim kardeşim. O turizm noktaları Bodrum, işte Milas, Fethiye, Antalya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak gurbetçi vatandaşlarımızın gitmiş olduğu noktalardaki durum nedir ya? Antalya'da değerli izleyicilerimiz Side'de bir gurbetçi vatandaşımız ben Kapıkule'ye gittiğimde bana söylemişti. Dedi ki 14 euroya bir külah dondurma aldım dedi. 14 euro çocuğum istediği için mecbur kaldım aldım dedi. 14 euroya. Her şeyin fiyatı diyor euro diyor. 14 euro. Bu nedir ya? Senin sülalende kim 14 euroya dondurma yemiş? Dünyanın neresinde bir külah dondurma 14 euro? Dünyanın neresinde? Bir tane lahmacunu 99 liraya satan yerler var arkadaşlar. 99 lira. Bir lahmacun. Üzerinde o Nusret'in dökmüş olduğu altın tozu falan da yok yani. Nusret diyoruz. Nusret'e helal olsun. Niye? Ben buyum diyor kardeşim diyor. Bak diyor bir tane kazık var diyor burada. Böyle uzun bir kazık var. Eğer sen diyor kazıklanmak istiyorsan buyur gel diyor. Şimdi Nusret belli. Ama dondurma alacak çocuğu istedi diye gördü istedi. 14 euro nedir bir külah dondurmaya? İsterse 100 tane top koy üzerine yani. Kaç tane olursa olsun. Kaç tane koy? 3 tane 4 tane dondurma koyacak işte. Ne? Bu nedir ya? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Türkiye'ye tatile gidip
Türkiye'deki bu fiyatlarla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Bu son gördüklerinizi lütfen bu videonun altına yazın. Çok merak ediyorum. Yani ben bu kadar fırsatçı olabileceklerini inanın bana ne düşündüm ne aklımdan geçti. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir? Biz para kazanmayın demiyoruz ki. Ama kardeşim öyle yerler var ki gurbetçiyi bekliyor. Gurbetçi gelse de çok özür dilerim sizlerden kazıklasak diyorlar. Kusura bakmayın ama bu adamların zihniyeti bu. Ben aylarca şunu söyledim. Bu ekrandan bir de kardeş kanalımız Türkçe Haber'den biliyorsunuz. Aman Türkiye'ye gelin, paranızı başka yere harcamayın. Aman Türkiye'ye gelin, tatil yapacaksanız bizde her yer Avrupa'nın pek çok noktasından daha iyi dedik. Ama samimiyetle söylüyorum, özür diliyorum sizden. Özür diliyorum. Böyle bir ahlaksızlık yok. Bodrum'a gidiyorsunuz. Çektim ben biliyorsunuz. Gittim Bodrum'a. Gösterdim bunları size. Bütün sahil şeridi işgal edilmiş. Oturamıyorsun. Uzanamıyorsun. Şezlong parası istiyor. Yok şu kadarlık yeme içme yapmak zorundasın. Şu kadar para kişi başı. Şemsiye ayrı para. Ya arkadaşlar soğuk bir tane gazlı içecek kola mola işte neyse. Hadi diyelim 10 lira 15 lira olsun. Arkadaş 55-60 liraya bir kola fanta satıyorlar ya. Ayıp ya. 55-60 lira. Vatandaş da yani resmen bu ahlaksızların kucağına atılmış vaziyette. İşgal etmişler. Gündüz buraları plaj yapıyorlar. Akşam güneş battıktan sonra buraları restoran yapıyorlar. O sahile gidip senin ayak basman para vermedikten sonra imkansız. Gidin Bodrum'a. Hadi gidin. Avrupa'nın bakın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hiçbir yerinde yok. En az 50 ülkeye gittim işimden dolayı. İnanın bana dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlaksızlık yok. Bir tek bizim Türkiye'mizde var. Göz yumuyorlar arkadaşlar. Göz yumuyorlar. Sen bir lahmacunu nasıl 99 liraya satarsın? Bir top dondurmayı nasıl 14 euroya? Fiyatlar da euro. Çünkü gurbetçilerin yoğun olarak yurt dışından insanların, turistlerin gelmiş olduğu bir yer. Side tarafı. Sonra da bakın Turizm Bakanı kendini yırttı. Dedi ki ne olur dedi işte o ülkeye gitti bu ülkeye dedi uçak seferlerini açın dedi. Gelsin turizmcimiz zor durumda o durumda bu durumda. İyi niyetle çok güzel çalışmalar yaptı Sayın Bakan. Ama arkadaşlar turizmcinin kendisi hepsi için söylemiyorum işini dürüst yapanlara sözüm yok. Kendisi ahlaksız. Gurbetçinin cebinde sonsuz para var sanıyorlar. Euro 10 lira tamam diyorlar. Biz bunlar geliyorlar kurbanlar geliyor. Yıllık kurbanlarımız geldiler diyorlar. Hadi buyurun. Bu konuyla ilgili gerçekten sizlerin neler düşündüğünü de çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına Türkiye'deki bu turizm noktalarındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz bu yayınımızı beğendiyseniz lütfen like yapmanızı rica ediyorum. Hala Emek TV'ye abone olmadıysanız da abone olmanızı hasreten rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'da 15 Temmuz tarihinde pek çok noktada sel baskınları meydana gelmişti. On binlerce insanın evine, iş yerine sular basmıştı. Şimdi değerli izleyicilerimiz Almanya'da Merkel'e karşı bu olaydan dolayı ciddi bir tepki var. Çünkü yeteri kadar yardımlar yapılmadı. Vatandaşın derdine derman olunmadı. İşte selde zarar gören noktalardan bir tanesi de Stolberg. Stolberg'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı, DİTİB'e bağlı Ahmet Yesevi Camisi selde büyük maddi zarar görürken şehirde çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu esnafın iş yerleri tamamen yok olmuş durumda. DİTİB, Stolberg, Ahmet Yesevi Camisi din görevlisi Yüksel Çan, Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada camilerin arkasındaki derenin taşması sonucu tüm caddelerin dereyle birleştiğini ve sel felaketinin caminin de zarara uğradığını söylüyor. Camide 130 bin euro civarında hasar oluştuğunu belirten Çan, camimizin özellikle bodrum ve giriş katları suyla dolu. Buralarda bulunan eşyalarımız, elektronik sistemlerimiz, kalorifer sistemimiz tamamen kullanılmaz hale geldi.
2 hafta suyumuz, 1 hafta elektriğimiz olmadı. Şu anda halen gaz sistemimiz çalışmıyor dedi. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Stolberg'de 10 yıldır fırın işleten Murat Yurtsever'de sel felaketinde iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, birinci katlara halen elektrik verilmediğini, telefon ve internetlerinin ise kesik olduğunu söyledi. Yurtsever şunları söyledi. O gün saat 18'e kadar çalışıyorduk. Birden su geldi. Su yükselince yukarı katlara kaçtık. Kendimizi zor kurtardık. Bütün gece evde kaldık. Gece su daha fazla geldi. Sabah baktığımızda hiçbir şey kalmamıştı. Tüm iş yerlerimiz su altında kalmıştı. Her şeyimizi kaybettik dedi. En az 100-150 bin euro civarında zararının olduğunu söyledi. Devlet dükkanlara 5 bin euro yardım verdi. Başka bir şey yok dedi. Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen Almanya'daki bu sel baskınıyla ilgili maalesef üzücü tablo devam ediyor. Sokaklar çöp dolu, telefonlar pek çok yerde halen çalışmıyor, internet kesik. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz bakın, Merkel bu selle ilgili olarak sınıfta kaldı. Halk, bu selde zarar gören halk Merkel'e kırmızı kart gösterdi. Bu net. Şimdi baktığımızda bir de şöyle bir kavga çıktı. Sosyal yardım kuruluşları, dernekler bu selde zarar gören insanlara yardım etmek için uğraştılar. Ama devlet yetkilileri bu insanları bu yardım noktasına ulaştırmamak için bu insanların önünü kesti. Toplanan milyonlarca euro var, destek var, yardım var. Ama bu desteklerden hiçbir şekilde bu derneklere para verilerek bu derneklerin de insanlara ulaştırması sağlanmadı. Bununla ilgili de dernekler de hükümete çok büyük tepkiler gösterdiler Almanya'da. Şimdi baktığımızda ne diyoruz? Koskoca Almanya. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. İşte halkın kendisi konuşuyor. Ben Türklerin anlattıklarını, söylediklerini size aktardım ama Almanlar bundan daha ağırını konuşuyor. Yalnız bırakıldık diyorlar. Hala çizmelerle, iş elbiseleriyle evlerini, iş yerlerini temizleyen insanlar var. Ne diyor vatandaş? 5 bin euro verdi diyor. 150-200 bin euro zararı var. Adama sen kalkıyorsun 5 bin euro para veriyorsun. Almanya'nın temel sorunlarından bir tanesi de şu. Bürokrasi arkadaşlar. Bürokrasi bitmiyor. Kağıt, kürek hani bitmiyor deriz ya. Gerçekten kağıt, kürek bitmiyor. Yani adama 5 bin euro vereceksin ya. Adama 5 bin tane de takla attırıyorsun. Bakın şimdi yardım yapıldı bazı yerlerde. Vatandaşın çamaşır makinesi ya da işte buzdolabı bozulduysa kendisine buzdolabı verildi. Çamaşır makinesi verildi bazı yerlerde. Bu adama 8-10 sayfalık bir tane form verdiler. Sen bunları doldur. Gerçekten çamaşır makinen yok mu? Şu yok mu, bu yok mu? Ya kardeşim bu kadar bürokrasiye ne gerek var? Gönder görevli. Kardeşim bu ev su aldı. Nerede senin çamaşır makinen? Yok. Belli işte su basmış. Yok çalışmıyor. Tamam kardeşim yaz çamaşır makinesi. Yaz sana bulaşık makinesi. Yaz bilmem ne. Ne yoksa işte yardım edeceksin ya. Ya bu varken bu formu dolduruyor. Gitti bu sosyal yardım buna bakıyor. Diyor ki ha diyor bu arkadaşın diyor çamaşır makinesi evet diyor selde bu kendi beyanına göre zarar görmüş diyor. Sonra bir tane görevli gidiyor. Bakıyor bu formda yazdıkların doğru mu diyor. Ha diyor bunlar bu doğru mu bu doğru mu bu doğru mu 8-10 sayfa 1000 tane soru var. 1 saat sürüyor bir tane form bir tane bulaşık makinesi alacak. Bakıyor ha tamam diyor biz verelim. 2 ay geçmiş işin üzerinden hala ortada bir şey yok. Daha verecekler. Önce bir yani hani bu şey var ya pehlivanlar önce bir peşrev yapar sonra güreşir ya. Daha bu peşrevde. Daha güreşmeye geçmedi Almanya. Acele etme. Zaten Merkel ayın 26'sından sonra yok. Emekli oluyor. Yeni bir başbakan gelecek. Büyük bir ihtimalle Laschet gelecek. Geldikten sonra bakarız diyorlar. Bu arada millet perişan. Elektrik yok. Pek çok yerde su yok. Kanalizasyon patlamış. Ev yok. O yok. Bu yok. Yine bizim Türklerden Allah razı olsun. Bu Almanlarda öyle birbirlerine yardım da yok biliyorsunuz. Ben çok sosyal medyada da gördüm. Haberlerde de gördüm. Yardım yapan pek çok vatandaşımız var. Camilerimiz var. Camilerin dernekleri var.
sivil toplum kuruluşlarımız var. Ekmek yapıyorlar, lahmacun yapıp satıp parasını götürenler oldu biliyorum. Gördüm sosyal medyada. Allah razı olsun onlardan. Almanlar para var mı? Var. Tamam diyor, biz parayı veririz diyor, çözeriz. Al işte, hadi para vardı, ne oldu, çözebildin mi? 2 ay geçmiş, adamın elektriğini bağlayamamışsın. Ben Mozambik'i anlatmıyorum ya da Afrika'nın Uganda ülkesini anlatmıyorum. Almanya'yı anlatıyorum. Lafa gelince Almanya o süper güç. Gördük süper gücü. Bürokrasi had safhada. Bu tür acil durumlarda gereği kadar hızlı değiller. Geçen Merkel gitti, sel bölgesini ziyaret etti. Güzel. Dedi ki biz dedi selde zarar görenlerin bu zararlarının %70'ini ödeyeceğiz dedi. Geriye kalan %30'luk kısmı sigortalar ödeyecek dedi. 2 ay geçmiş. Ne zaman tespit yapacaksın? Ne zaman ödeyeceksin? Herhalde bir 3-5 ay sonra, bu yılın sonuna doğru zarar görenlerin bu zararları tazmin edilir diye düşünüyorum. Ben düşünüyorum, göreceğiz. Merkel zaten gidiyor. Çantasını koluna taktı. Benden bu kadar dedi. Yeter zaten, 15 sene olmuş. Yani yeter. Almanya'da biz konuşuyoruz, bir şey değişecek mi? Hayır, ama biz şunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar, bakın. Şu an yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkçe konuşan vatandaşlarımızın yurt dışındaki en çok izlediği YouTube haber kanalı Emekli TV. 1 numara. Biz burada kendi aramızda sorunlarımızı konuşuyoruz. Çözülebilecek bir şeyler varsa bazı noktalara iletiyoruz. Sizlerin yorumlarını okuyoruz ve okuyorlar. Biz burada sorunları konuşmazsak, siz yorum yazmazsanız o zaman her şeyi kabul edelim. Burası böyle, kaderimizle baş başa kalalım. Hiçbir şey konuşmaya da gerek yok. Siz de yorum yapmayın. Öyle bakalım, Allah ne verdiyse, başımıza ne gelecekse gelir. Değil arkadaşlar, böyle olmamalı. Yorumunuzu yapın, konuşun. Yani burada biz hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Siz de hukuksuz bir şey yapmıyorsunuz. Eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Ben bir gazeteciyim. Siz de halk olarak gördüklerinizi, sorunları lütfen yazın videoların altına. 5,5-6 milyon civarında vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşamış olduğu ikinci ülke. 1961 yılında yapılan göç anlaşması ile beraber işçilerimiz, büyüklerimiz Almanya'ya geldiler. O tarihten bu tarihe kadar Alman ekonomisine Türkler çok büyük katkılar sağladı. Çok büyük katkılar. Almanya'nın gelişmesinde Türklerin çok büyük emekleri var. Biz şunu söylüyoruz. Artık ayrımcılığın bir tarafa bırakılması gerekiyor. Irkçılığın bir tarafa bırakılması gerekiyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar artık yabancı ya da göçmen değiller. Çoluk çocuk hepsi burada doğmuş, büyümüş. Türkiye'den çok Almanya'yı biliyor, Fransa'yı biliyor, Hollanda'yı biliyor, Belçika'yı, Avusturya'yı, İngiltere'yi biliyor. Siz bu insanlara göçmen ya da yabancı gözüyle bakamazsınız. Ama her gün, istisnasız her gün Avrupa'nın her noktasında ırkçılık haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde daha da arttı. Biz de şunu söylüyoruz. Hukuk çerçevesinde herkes hakkını aramalıdır. Herkes konuşmalıdır. Yoksa al sana bu, hadi bakalım senin maaşın 2.000 euro, git işine bak, boş ver, geri kalan bir şeye karışma. Olmaz. Eleştiri hakkınızı kullanın. Burada kullanın, orada kullanın. Saygı, sevgi içerisinde tabii. Hukuksuz bir durumun oluşmaması lazım. İşte anlatıyoruz Almanya'yı. Diyoruz bak sorun var. Sel vurdu. Vatandaşımız mağdur, perişan. 150-200 bin euro zarar görmüş, 5 bin euro veriyorlar. Ha şunu söyleyebilirsiniz, vermeyebilirdi de. O zaman Almanya nerede sosyal devlet? Verecek tabii ki kardeşim. Neden vermesin? Vermeyebilirdi. Niye vermeyesin? Almanya vermeyecek de kim verecek kardeşim? Para var. Bu kadar basit. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere 26 Eylül tarihinde Almanya'da federal genel seçimler var. Meclis seçimleri var. Şimdi
Almanya'da ırkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif AfD denilen de bir parti var. Bu partide yer alan Tino Schöpfl denilen bir tane adam var. Bu diyor ki Almanya göçmenlere karşı sınırlarını gerekirse silah zoruyla korumalı diyor. Göçmenlere karşı. Biz göçmen istemiyoruz diyor. Ne kadar göçmen varsa da bunların hepsini zamanla sınır dışı edeceğiz diyor. Evet, sınır dışı edeceğiz diyor. Şimdi bakın, bu parti ırkçı bir parti. Ancak gelin görün ki her seçim döneminde oy oranını ve federal meclisteki vekil sayısını, milletvekili sayısını arttırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'da ırkçılık hortlayacak demektir. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da resmi kayıtlara göre, polise, savcılığa yansıyan kayıtlara göre her gün en az 3 tane ırkçılık olayı meydana geliyor. Bu yansıyanlar. İş yerinde ırkçılık var mı? Var. Orada var mı? Var. Burada var mı? Ama bunların çok büyük bir kısmı yansımıyor. Aslında sadece Almanya demek doğru değil. Avrupa için konuşalım. Şimdi şunu anlamak istemiyorlar arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde mesela Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, Avusturyalılar, İsviçreliler şunu anlamak istemiyorlar arkadaşlar. Bu ülkeler, saymış olduğum tüm bu ülkeler göçmenler sayesinde ayakta duruyor. Göçmenler sayesinde gelişiyor, büyüyor, daha çok para kazanıyor. Ama her ne hikmetse devlet politikasını yapan yani siyasetçiler de halk da çok büyük bir kısmı da bunu anlamak istemiyor. Bu insanlar pek çoğu artık göçmen falan değil. Yine bakın saymış olduğum bu ülkeler içerisinde pek çoğu emperyalist ülkeler. Fransa'dan örnek verelim. Fransa, Belçika'dan da yine. Fransa ve Belçika Afrika'nın hemen hemen pek çok ülkesinde emperyalist güçlerle beraber buraları ele geçirmişler, yeraltı kaynaklarını almışlar, madenlerini almışlar, insanlarını sömürmüşler. Bu sömürdükleri değerli olan eşyaları yani madenleriydi, işte kaynaklarıydı, petrolüydü, oydu bu ne yapmışlar? Satmışlar, para kazanmışlar, kendi ülkelerine getirmişler vesaire vesaire. Şimdi bu insanlar başkalarının gözyaşının üzerinden kendi halkına mutluluk saçıyorlar. Afrika'da ya da başka ülkelerde insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Şimdi de bunlar diyorlar ki biz sizi almıyoruz diyorlar. Her yıl on binlerce kişi bu Avrupa'ya gelebilmek için göç yollarında ölüyor. Denizde boğulan, vurulan, öldürülen, aç kalan aklınıza ne gelirse. Bunlar bakın bu Afrika başta olmak üzere bu ülkeleri karıştıranlar da yine bunlar. Hem adamların ellerinden ekmeğini alacaksın hem de diyeceksin ki buraya gelme. Ne diyor bu Almanya için Alternatif AfD Partisi'nin yetkilisi? Biz diyor gerekirse sınırlarımızı askerle, silah zoruyla korumalıyız diyor. Göçmen gelmesin diye. Şimdi bakın. Sömürmeye devam ediyorlar. Bir örnek vereyim. Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Libya bu ülkeleri düşünün. Yani Akdeniz'in güney ülkeleri, Afrika'nın kuzeyi. Değerli izleyicilerimiz, bu ülkelerin, Kuzey Afrika'nın bütün ülkeleri hemen hemen Fransa'nın işgali altında. İşgalden kastım şu, zamanında bunlar girmişler, halkı öldürmüşler. Bütün mal varlıklarını almışlar, çalmışlar, çırpmışlar. Şimdi Libya'da biliyorsunuz Türk askeri girdiği için Fransa borusunu öttüremiyor. Şimdi de Fransızlar kalkmış diyorlar ki, değerli izleyicilerimiz aman gelmeyin. Ben de şunu söylüyorum bakın.
Göçmenlerin olduğu ülkeler, savaşın olduğu, ekonominin bozuk olduğu, işte biliyorsunuz kim durduk yere hani göç eder? Ekonomi bozuk ya da işte bir sıkıntı var demektir yani. Türkiye'de mesela şu anda 10 milyona yakın, yani nüfusunun yaklaşık 8'de biri göçmen var. Suriyelisi var, Iraklısı var, İranlısı var, Pakistanlısı var, Afganistanlısı var. Var oğlu var. Ne kadar yeryüzünde, özellikle Asya coğrafyasında, Arap coğrafyasında ne kadar bitik ülke varsa bunların hepsinin göçmenleri Türkiye'de. Vatandaşları Türkiye'de. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Türkiye'nin ekonomisi bu 10 milyon kişiye bakmaya müsait mi arkadaş? Hayır, değil. Ve şunu söylüyorum, beni takip edenler bilir. Diyorum ki açık kapı politikası uygulayacaksın. 10 milyon kişiye diyeceksin ki Avrupa sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım yolunuz açık olsun diyeceksin. Her ay 100 bin kişinin Avrupa'ya, Yunanistan, Bulgaristan, nerede işte bir yerlerden giriş yaptığını düşünün. 100 bin. Yılda 1 milyon 200 bin kişi yapar sadece Türkiye'den. Bunlar gidiyor. Çocuk çok biliyorsunuz. Her biri 4-5 çocuk yapıyor. 5 yılın sonunda o 1 milyon kişi 5-6 milyon kişi olacak. Sadece Türkiye'den gidenler. Türkiye'nin bu ağırlığını koyması gerekiyor. 3 milyar euro verecekler. 3 milyar takla atıyorlar, vermiyorlar. Ya verse ne olur? İsterse 30 milyar euro olsun. Türkiye'nin şu anda işsiz sayısı 17 milyon. İş yok. Bakın ben siyaset yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. İnsanlar işsiz. Herkesin, her ailenin, akrabasının mutlaka işsizleri var. Herkesin, bakın herkes işsizleri var. Şimdi bu gençler, bu insanlar iş bulamazken, çalışamazken, şimdi Suriyeli'ye, işte Afganlı'ya, ona buna iş verelim. Tamam, verelim. Verelim o zaman. Bu buna benziyor. Ben bakın ırkçılık falan yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bizim de milyonlarca vatandaşımız Avrupa ülkelerinde, dünyanın dört bir yanında. Ama ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Şimdi Almanya göçmen alıyor. Niye alıyor? Kara kaşına, kara gözüne mi meraklı? Çalıştıracak iş var. İşçi bulamıyorlar. Onun için alıyor. Geçen bir açıklama yapıldı. Her yıl Almanya'nın 400 bin kalifiye eleman alması gerekiyor. Her yıl 400 bin eğitimli, kalifiye eleman alması lazım. 400 bin. İhtiyacı var. Onun için alıyor. Yoksa bir kişiyi kapıdan içeriye sokmazlar. Ama Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok. Göçmeni eğitmiyorsun. Vatandaş şimdi Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya, Hollanda'ya göçmen olarak gidiyor. Onu eğitiyor, okula gönderiyor, dili öğretiyor. Türkiye'de öyle bir şey yok ki. Geliyor adam, bir ay, 1,5 ay sonra Türkçe konuşmaya başlıyor. Sonra adam sansar gibi dolanıyor ortalıkta. Bir sürü polisiye olaylar meydana geliyor. Bizim altyapımız yok. Türkiye neden bundan sonra da bu göçmenlere ev sahipliği yapsın kardeşim? Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz. Adama ihtiyacı var. İnsana, iş gücüne ihtiyacı var bu Avrupa'nın. Ona rağmen ne diyorlar? Aman gelmeyin. Gelmeyin diyorlar. İstemiyorlar artık. Göçmen işi Avrupa'da bitmiştir arkadaşlar. Bakın aile birleşimi ya da kalifiye eleman haricinde hiçbir Avrupa ülkesi göçmen istemiyor. Net bu. Tavır belli. Türkiye'nin de şunu yapması lazım. Bu göç yükünü kaldıramaz Türkiye. Bakın sosyal sorunlar çıkıyor. İnsanlar memnun değil. Halk memnun değil. İstemiyorlar. Bunu söylerken ben kendi görüşümü söyleyeyim. Sokakta 10 kişi çevirelim. İnanın bana en az 7 tanesi kardeşim diyecek, benim ekmeğim yok diyecek. Bu adamlar ekmeğimi çaldı diyecek. Bak bunu söyler halk. Halk cebine bakar. Halk büyük tabloya bakmaz. Adam akşam evine neyi götüreceğine bakar halk. Halk cebinde para var mı buna bakar. Evine, çoluk çocuğuna para götürmedikten sonra ülke şöyleymiş, uçuyormuş, geliyormuş, kaçıyormuş, bilmem ne oluyor. Bu halkın umrunda değil. Hizmet halkın umrunda değil. Cebine bakar önce. Haklı. Ne yiyecek bu adam? Taş mı yiyecek? Halka bunu anlatamazsınız.
Anlamaz zaten. Niye anlasın ki? Niye anlasın? Niye? Binlerce kilometre uzaktan göçmen geliyor. Bu Türkiye'deki bir inşaat işçisinin işini elinden alıyor. Basitçe bu. Türkçe bu. Ekmeği elinden alınmış bir insanın psikolojisini düşünün siz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazmanızı, yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Tek tek okuyorum ben. Yani ben açıkçası Avrupa istemiyor. Avrupa'nın ihtiyacı olmasına rağmen hayır gelmeyin diyor. Ama Türkiye maalesef göçmen politikasında doğru adımlar atmadı. Hiç kimse kusura bakmasın. Doğruya doğru. Bu da benim görüşlerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Videonun altındaki like tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Bize destek olmuş oluyorsunuz. Sadece like. Abone olmadıysanız da lütfen Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum.